Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyetlerin Türkiye'de inşa ettiği tesisler ve fabrikalar konusundan bahsedeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin erken sanayileşme dönemine bakıldığında Sovyetler Birliği ile kurulan dostluk ilişkilerinin yalnızca diplomatik değil, somut üretim altyapısına dönüşmüş bir işbirliği olduğu görülür. Türkiye'nin kuruluşundan sonra yeni devletin karşı karşıya olduğu en büyük meselelerden biri ekonomik bağımsızlık ve sanayileşmeydi. Özellikle 1930'ların başında dünya kapitalist sistemi büyük buhranla sarsılırken yeni kurulmuş Türkiye hükümeti ekonomik kalkınma için alternatif modeller aradı ve planlı sanayileşme konusunda Sovyet deneyimine yöneldi. Bu yakınlaşma sonucunda iki ülke arasında kredi, teknik uzmanlık, mühendislik desteği ve makine transferini kapsayan anlaşmalar imzalandı. Sovyetler Birliği tarafından sağlanan uygun koşullu krediler ve teknik kadrolar, Türkiye'nin devlet eliyle sanayi kurma girişimlerine önemli bir zemin hazırladı. 1932 yılında Sovyetler Birliği'nden faizsiz kredi sağlandı ve geri ödeme üretim malları üzerinden yapılacak şekilde düzenlendi. Bu finansman sanayi projelerinin kurulmasına doğrudan katkı sağlamıştır. Bu anlaşmaların ardından Türkiye'de devletçi sanayi hamlesinin temel taşlarından biri olan planlı üretim tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Sovyet teknik heyetleri, mühendisleri ve makineleri Anadolu'ya geldi. Türkiye'den heyetler ise Sovyet fabrikalarını incelemek üzere Sovyetler Birliği'ne ziyaretler gerçekleştirdi. 1933 yılında Türkiye'den bir ekonomik heyet Sovyet sanayi tesislerini inceledi, ardından Sovyet tekstil uzmanları Türkiye'ye gelerek kurulacak fabrikaların planlarını denetledi. Bu süreç yalnızca makine satışı değil, planlama, eğitim ve teknoloji aktarımı anlamına gelmiştir. Aynı plan çerçevesinde Türkiye'deki teknik personelin Sovyetler Birliği'nde yetiştirilmesi için bütçe ayrılmıştır. Tarım, üretim, sanayi ve hayvancılık alanlarını kapsayan anlaşmalar çerçevesinde üretim altyapısının genişletilmesi hedeflendi. Sovyet planlama deneyimi Türkiye'de devletçi sanayi programlarının şekillenmesinde etkili oldu ve bu dönemde atılan adımlar iki ülke arasındaki dostluğun ekonomik alanda somutlaşmış hali oldu. Bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri Kayseri'de kurulan büyük tekstil fabrikasıdır. 1934'te Sovyet makineleriyle donatılan bu tesis, Anadolu'nun ortasında yükselen modern bir üretim merkezi oldu. Binlerce dokuma tezgahıyla yaklaşık 1500 işçiyi istihdam etmiştir. Fabrikanın kuruluşu yalnızca bir sanayi yatırımı değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik dayanışmanın sembolü olarak görüldü. Sovyet yardımıyla inşa edilen bir üretim alanı olarak Türkiye'nin sanayi altyapısına uzun süre hizmet etmiştir. Üretim alanında Sovyetlerle dayanışma politikasının devamı olarak Nazilli'de ikinci büyük tekstil fabrikası kuruldu. Sovyet makineleri ve uzmanlarının katkısıyla hayata geçirilen bu tesis 1937'de açıldı ve özellikle kaliteli kumaş üretimi üzerine uzmanlaştı. Kayseri ve Nazilli fabrikaları Sovyet teknik katkısıyla kurulan sanayi çekirdeğinin en bilinen örnekleri arasında yer almıştır ve yerli pamuk kullanımını artırarak üretim kapasitesini yükseltmiştir. Türkiye'de 1934'te yürürlüğe konulan 5. yıllık sanayi planı kapsamında Sovyetler Türkiye'ye mühendislik bilgisi, teknoloji ve finansman desteği sağlandı. Bu kapsamda kurulan Sümerbank'ın 10,5 milyon TL'lik kısmı Sovyetler tarafından karşılanmıştır. Bu projeler basit ve tekil örnekler değildir. Sovyet planlama deneyimi doğrultusunda kurulan kurumsal işbirliği yapılarından biri de Türkiye-Sovyet ortak çalışmasının örgütsel ifadesi olan Türkstroy girişimidir. Bu yapı, Türkiye'de devlet işletmeleriyle birlikte çeşitli sanayi tesislerinin kurulmasında rol aldı ve Sovyet teknik uzmanlığını Türkiye'ye taşıyan ulus ötesi bir planlama mekanizması olarak faaliyet gösterdi. Bu işbirliği, Sovyet planlı ekonomisinin uluslararası teknik kapasitesini yansıtan bir örnektir. Bu dönemde kurulan sanayi altyapısının etkisi elbette yalnızca tekstille sınırlı kalmadı. Sovyet kredileri ve teknik yardımıyla finanse edilen yatırımlar Türkiye'de kamu işletmelerinin kurulmasını kolaylaştırdı ve tarımsal üretimden sanayi üretimine geçiş sürecini hızlandırdı. 1930-1938 yılları arasında üretim değerinde büyük artışlar görüldü, sanayi katma değeri ciddi ölçüde yükseldi ve ekonomik yapı güçlendi. Bu dönüşüm planlı kalkınma modelinin pratikte yarattığı sonuçların net bir göstergesidir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasına gelindiğinde Türkiye, NATO'ya katılarak yönünü kapitalist dünyaya çevirse de Sovyetler Birliği ile arasındaki ekonomik ilişkiler tamamen ortadan kalkmamıştır, daha farklı ölçekli sanayi projelerinde de devam etmiştir. Sonraki yıllarda Sovyet finansmanı ve teknik katkısıyla Türkiye'de büyük sanayi yatırımları gerçekleştirildi. Örneğin İskenderun'daki çelik kompleksinin genişletilmesi, Seydişehir alüminyum tesisinin geliştirilmesi, petrol rafinerisi ve lif levha fabrikası, kömür yakıtlı elektrik santralleri planları gibi projeler bu kapsamdadır. Evet dostlar, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında kurulan bu sanayi işbirliğinin erken Türkiye'nin ilk dönemlerindeki üretim altyapısının şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu üretim ve sanayi işbirliği yalnızca belirli fabrikaların inşasıyla sınırlı olmayan kapsamlı bir kalkınma ortaklığıdır. Tekstil fabrikalarıyla başlayan süreç, teknik eğitim, kredi desteği ve planlı kalkınma modeli aracılığıyla sanayi kapasitesinin büyümesine katkı sağlamış, ilerleyen yıllarda ağır sanayi ve enerji projelerine kadar uzanan bir işbirliği zemini yaratmıştır. Bu katkılar Türkiye'nin erken sanayileşme döneminde üretim altyapısının oluşmasına yardımcı olmuş ve ekonomik bağımsızlık hedefi doğrultusunda somut adımlar atılmasını sağlamıştır. Bu tabloya bütünsel olarak bakıldığında Sovyet katkısının yalnızca makinelerden ibaret olmadığı, planlama, mühendislik, eğitim ve finansmanla birlikte bütünlüklü bir kalkınma ortaklığı oluşturduğu görülür. Bugünden geriye baktığımızda Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında kurulan ekonomik ve sanayi ilişkilerinin etkilerinin yalnızca 1930'ların ya da 60'ların tarihsel bir hatırası olmadığını görmek gerekir. Bu ilişkilerin en somut yansıması Türkiye'de planlı sanayileşme düşüncesinin kurumsallaşmasında ortaya çıktı ve bu süreç Türkiye'nin sanayileşme deneyiminin temel taşlarından biri haline geldi. Bu etki yalnızca teknik düzeyde de kalmadı. Ekonomik karar alıcılar Sovyet 5 yıllık planlarını incelediler ve Sovyet ekonomisinin planlı yapısından esinlenerek Türkiye'de devletçilik anlayışının güçlenmesine zemin hazırladılar. Akademik araştırmalar 1930'lardaki Sovyet-Türkiye ekonomik işbirliğinin Türkiye'nin sanayileşme sürecine büyük katkılar yaptığında hemfikirdir. Bugünkü ticari ve ekonomik ilişkilerin tarihsel arka planında da bu erken dönem işbirliğinin izlerini görmek mümkündür. Geldik videonun sonuna. Sovyetlerin Türkiye'de inşa ettiği tesisler ve fabrikalar konusunu anlattığımız bu videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerle ilgili az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. İlgili oynatma listemize sağ üstten ulaşabilirsiniz. Başka hangi konularda video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.